Arkadaşlar selamun aleyküm. Daha önce size söz verdiğim gibi dünya medyasında Türkiye ile alakalı yayınlanan makalelerden oluşan videolar yayınlayacağım demiştim. İşte ülkemiz adına büyük gurur içeren bir makalede birkaç gün önce Avustralya medyasında çıktı. Hani sizlere hep diyorum ya, Türkiye'nin gücünü anlamak istiyorsanız mutlaka yabancı basını takip edeceksiniz. İnanın bana, bizim devletimizin geldiği seviyeyi, kavuştuğu gücü yabancılar bizden çok daha iyi biliyor. Avustralya'da günlük yayın yapan The Australian gazetesi var. Bu gazetenin web sitesinde yayınladığı ülkemizle alakalı bir makalesi mevcut. Tıpkı diğer videolarımda yaptığım gibi bu videomda da tamamen size İngilizce olan bu makalenin Türkçe halini verdim. Ayrıca makalenin orijinal halini görmek isteyen arkadaşlar içinse açıklama kısmına linkini bıraktım. İsteyenler makalenin orijinal halini oradan görebilirler. Bakın bakalım arkadaşlar, bize çok uzak bir coğrafyada bile ülkemiz nasıl güçlü görünüyor. Hazırsanız başlayalım. Sonunda bilim kurgu filmlerindeki teknolojiler gerçeğe dönüştü ve robot dronlar çatışmalarda kullanılmaya başlandı. Avustralya kendisine tehdit olan Çin ile uğraşmaya devam ederken Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya'daki olaylar gelecekteki bir savaşın nasıl olabileceğine dair farklı bir tablo çiziyor. Bu bölgelerdeki hibrit çatışmalar ve yapay zekadaki gelişmeler eski silahların devrinin geçmekte olduğunu ortaya koyuyor. Gerçek anlamda uçan robotik sistemler olan dronlar hem havadan havaya hem deniz alanlarında hem de havadan karaya çok büyük ilerleme kaydetti. Şu an için bu teknolojinin savaşta kullanımında insana ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu öyle hızlı ilerliyor ki çok yakın gelecekte bu teknoloji çok daha ölümcül ve tamamen kendi kendine hareket eden sürü sistemler olarak karşımıza çıkacak. Aslında bunun ilk örneği Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020'nin sonlarında Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaşandı. Bu savaş dünyada çok büyük deprem meydana getirdi. Bu bölgelerin Avustralya'dan uzak olması nedeniyle medyamız ilk başlarda pek ilgilenmedi. Ancak askeri uzmanlar ve gelecek planlayıcıları neyle karşı karşıya olduklarını hemen anladı. Bu savaş yakın tarihin en teknolojik, en stratejik savaşıydı. Azerbaycan bu savaşta geldiği teknolojik seviyeyi gösterdi. Azerbaycan bir müddettir İsrail ve Türkiye'den silahlı dronlar almıştı. Ancak dünyadaki tüm uzmanların kabul ettiği bir gerçek var ki o da Azerbaycan-Ermenistan savaşında asıl gövde gösterisi yapan Türkiye oldu. İsrail bu savaşta kendi dronlarının kullanıldığı propagandasını yapsa da savaşın seyrini değiştiren Türklerin Bayraktar dronlarıydı. Geleceğin savaşlarının ilk örneğini Türkiye sahaya yansıttı. Azerbaycan belki de bu dünyadaki en şanslı ülke. Çünkü bu derece ölümcül ve yüksek teknolojik bir silahı aynı ırka ve dine mensup olduğu Türkiye üretiyordu ve Türkiye bunları Azerbaycan'a hiçbir kısıtlama olmadan verdi. Ermenistan, Rusya'nın desteğine sahip bir ülke. Ordusunda yüzlerce Rus yapımı ana muharebe tankına ve Rus hava savunma sistemlerine sahip. Bu silahlarına güvenerek Azerbaycan'ın kendisine bir şey yapamayacağını zannetti. Ancak Türkiye bu sefer sır gibi sakladığı teknolojileriyle sahaya inmişti. Türkiye'ye uzun süredir Amerika ve Avrupa açık ya da gizli silah ambargosu uyguluyor. Bu ambargolar yüzünden Türkler kendi savunma sanayilerini geliştirdiler ve kimsenin beklemediği derecede büyük güce ulaştılar. Geldiğimiz noktada Türkler Avrupa'nın bile sahip olmadığı bazı askeri teknolojiye sahip oldular. Bayraktar TB2'lerin en önemli özelliği maliyet etkin olmaları. Amerikan dronlarının onda biri fiyatına sahipler. Akıllı mühimmat taşıyorlar ve 24 saatten fazla havada kalabiliyorlar. Türkiye bu canavarları ilk olarak yurt dışında Suriye'de ortaya çıkardı. Sonra Irak'ta kullandılar. Sonra Libya'da Hafter'e karşı kullandılar ve Hafter'i destekleyen ülkelere büyük şok yaşattılar. En son Dağlık Karabağ'da ise Rus silahlarını paramparça ettiler. Bu dronların boyutları ufak.
Sahip oldukları yazılım sayesinde elektronik harp yeteneğine sahipler. Saldırıya geçtikleri anda karşı taraf neye uğradığını şaşırıyor. Türk dronlarının Ermenistan'ın yüzlerce tankını ve zırhlı aracını nasıl yok ettiğini tüm dünya izledi. Bu teknoloji karşısında Ermenistan'ın şansı yoktu ve sonunda Azerbaycan'a teslim olmak zorunda kaldı. Bizler kendi bölgemizde ilgilenirken dünyanın geri kalanında çok büyük olaylar oluyor ve özellikle Türkiye büyük sarsıntılar meydana getiriyor. Türk savunma sanayisinin geldiği seviye şu an Avrupa'yı tedirgin etmiş durumda ve onları engellemek için Avrupalılar ellerinden gelen her türlü engeli çıkarmaya çalışıyorlar. Türklerin sahaya sürdüğü yapay zeka temelli insansız sistemleri bir şeyi gösterdi ki dünyada artık savaşlar bir daha eski şekliyle olmayacak. Yepyeni bir çağ başlamış durumda. Bu teknolojiye sahip olan ülkeler geleceği şekillendirecekler. Dünyada bu silahları en etkili kullanan ülkenin Amerika olduğu kabul edilirdi. Ancak ortaya bir sonuç çıktı ki Amerikalılar bile Türkler kadar bu silahları bu şekilde etkili kullanamadı. İşte bu durum Türkiye'yi insansız dronlar konusunda bir süper güç yaptı. Yakın dönemde Akıncı ve Aksungur adını verdikleri yeni canavarlarını hizmete aldılar. Dünyada ilk defa SİHA'ların kullanılacağı LHD tipi savaş gemisi yapıyorlar. 2023 yılında ise jet motorlu dronlarını kullanmaya başlayacaklar. Türkiye uzun süredir bu teknolojilere çok büyük yatırım yapıyor. Hava, kara ve deniz kuvvetlerini insansız sistemlerle donatıyor. Biz bu teknolojide geç kaldık ve artık bir yerden başlamamız gerekiyor. Şöyle bir düşünün, ya Bayraktar TB2'ler Avustralya'ya karşı kullansaydı biz ne yapardık? Hiç bilmediğimiz ve daha önce karşılaşmadığımız savaşlara hazır olmamız gerekiyor. Buna mecburuz çünkü Türkiye tüm dünyaya savaşın yeni şeklini göstermiş durumda. İşte arkadaşlar The Australian gazetesinde yazan makale aynen bu şekilde. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Ülkemizin gücü tahminlerimizin çok ötesinde. Bunu en iyi anlayacağınız yer ise uluslararası basın. İçerideki kısır tartışmalara takılıp moralinizi sakın bozmayın. Şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Türkiye öyle güçlü bir şekilde geriye dönüş yapıyor ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kalın sağlıcakla dostlarım. Rabbime emanet olun.